Asya mutfağının ünlü lezzeti lumpia'nın yufkalarını ev şartlarında yapıyoruz. Biz kendi usulümüze göre her tür böreği bu yufkalarla yapabiliriz. Gerçekten pratik bir tarif. Kaynar su, soğuk su, un ve tuzdan oluşuyor hamurumuz. Önce unu alıyorum. Unun üzerine tuzu ekledikten sonra bir tarafına kaynar suyu, bir tarafına soğuk suyu döküyorum. Bu önemli bir püf nokta. Kaynar suyun döküldüğü tarafta unda bir jelleşme meydana geliyor. Bu da hamurumuzun oyun hamuru gibi olan şahane dokusunu sağlamaktaki en önemli faktör. Önce bir kaşıkla karıştıralım. Çünkü kaynar suyun olduğu taraf oldukça sıcak. Sonra elimde şöyle bir toparlıyorum. Makinede yoğurma yapabilirsiniz. Makinesi olmayanlar için ben elde yoğurmayı da gösterdim. Sonra tezgaha alıp güzelce hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Hamuru güzelce yoğuruyoruz. Şöyle pürüzsüz bir görüntü elde etmemiz lazım. Bu katılıkta bir hamur. Hamurdan 30 gramlık bezeler yapacağız. Kabaca hamuru ikiye bölüyorum. Uzun 2 tane şerit yapıyorum. İstediğiniz gibi bölebilirsiniz. Burada bir özellik yok nasıl böleceğinize dair. Neden 30 gram derseniz benim buharda pişirme yapacağım tencere bir karış çapındaki hamura uygun. O yüzden 30 gram tam ideal oldu. Daha büyük bir kapta haşlama yapacaksanız 40 gram 50 gram da porsiyonlayabilirsiniz. Hamuru böyle güzelce iç tarafta topluyorum ve unsuz bir tezgah üzerinde bezelerimi yapıyorum. Bezeleri koyacağım tabağa sıvı yağ ile yağladım. Üzerine bezelerimi yerleştirdim. Toplam 25 tane beze çıkıyor. 30 gram keserseniz hamurları. Bezelerin üzerini de güzelce yağladım. Streç filmle kapatıp 30 dakika oda ısısında bekleteceğim. Bu hamurların kolay açılmasını sağlayacak. Lütfen bekletme yapmadan ilerlemeyin. Hamurların arasına sürmek için nişastalı yağlı bir karışım hazırlıyorum. 2 çorba kaşığı nişastanın üzerine 4 kaşık yağ koydum. İstediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Burada pirinç unu kullandım. Mısır unu da olur. Buğday nişastası da olur. Kıvamı böyle pürüzsüz olacak. Dinlenmiş bezeleri 5-6 santim çapında açacağım. Merdane yardımıyla çevirerek elimden geldiğince yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Altı tane, 7 tane hatta 8 tane bile açabilirsiniz. Nişastalı yağlı karışımı aralara sürerek üst üste koyuyorum. 25 tane var toplamda. Yani 4 kez 6 tane yapabilirsiniz. Bir tanesi 7 tane olur. Elimle biraz bastırıyorum üstten. Kaymamalarını sağlıyorum. Aralarında yağ olduğu için direkt açmaya çalışırsam kayabilirler. Oklavayla üstüne böyle bastırıyorum ve sonra açıyorum. Benim karış genişliğim 22 santim. Tenceremde 23. Hamurları bitene kadar elimizle ve merdane ile açıyoruz. Dediğim gibi burada önemli olan nokta haşlama yapacağınız tencerenin büyüklüğüne göre hamur porsiyonlamanız ve açmanız. Benim tencerem yaklaşık 25-30 santim çapında. Ikea'nın buharda sebze haşlayıcısını kullandım. Ortasındaki demiri de eğdim düz olsun diye. Düz bir elek, süzgeç kullanabilirsiniz. Ya da varsa buharda pişiriciyi kullanabilirsiniz. 8 dakika kaynayan suyun üzerinde buharda pişirdim. Altı biraz fazla nemlenmiş. Ocağın altını kısın. Kenarlarındaki kalın yerleri mutlaka çıkarın. Hem kolay ayrılıyor birbirinden hem de daha muntazam bir sonuç elde ediliyor. Buharda pişmiş yufkaları nazikçe birbirinden ayırıyorum. Çok zevkli bir aşama. Yırtılma olsa bile endişe etmeyin. Sardığımız için börekleri içinde belli olmuyor. Neredeyse tamamını yırtılmadan ayırabildim.
En başta çok haşladığım için bir tanesi parçalanmıştı. Dediğim gibi parçalanması da sorun teşkil etmiyor. Bu yufkaları ister fırında, ister derin yağda, ister air fryer'da her türlü kullanabilirsiniz. Çok kullanımlı. Asyalılar farklı içlerle işte soya soslu falan hazırlıyorlar biliyorsunuz. Bizler de kalem böreği şeklinde yani beyaz peynirli, ıspanaklı, kıymalı her türlü iç ile hazırlayabiliyoruz. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Artık yufka almayacağız. Zaten yufka satılmıyor benim olduğum yerde. Yurt dışındayım ben. Bakın yufkalarım hazır. Şahane oldular. Ben burada tavuklu yeşil fasulyeli bir iç hazırladım. Sigara böreği sarar gibi sarıyorum yufkaları. Son kısımlarını da suya batırdım. Eğer yağda kızartacaksanız su yerine yumurta akına ya da yoğurtlu bir karışıma batırmanızı tavsiye ederim. Açılıyor çünkü. Ama airfryer'da ya da fırında hiçbir sorun olmuyor. Airfryer'da 5-6 dakikada çıtır çıtır hazır oluyor. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.